Yamaha gerçekten doğru yolda mı? Toprak neden henüz ilk testten sonra bu kadar olumlu konuşuyor? 850 cc ve 4 motor, mevcut Yamaha'nın eksiklerini gerçekten çözebilir mi? Peki Toprak'ın bu projeye duyduğu güven sadece bir sürücü açıklaması mı, yoksa pistte gördüğü somut işaretler mi var? Brno'daki ilk test aslında bize Yamaha'nın geleceği hakkında ne söylüyor? Yamaha'nın 2027 sezonu için hazırladığı 850 cc ve 4 motor artık yalnızca mühendislik masasında değil. Brno'da gerçekleştirilen resmi test, Japon üreticinin yeni döneme yönelik projesini pist üzerinde değerlendirmesi açısından önemli bir aşamaydı. Üstelik Yamaha, yeni güç ünitesini bu yıl kullanılan 1000 cc motosikletin mevcut şasisiyle bir araya getirdi. Bu durum, test sonuçlarının doğrudan gelecek sezonun nihai motosikletini temsil etmediği anlamına geliyor. Buna rağmen ortaya çıkan tablo Toprak açısından oldukça olumlu. Çünkü burada asıl amaç mutlak performansı ölçmekten ziyade motorun karakterini anlamak, davranışlarını incelemek ve mühendislik ekibine kullanılabilir veri sağlamak. Dolayısıyla ilk değerlendirmeyi yalnızca tur derecesi üzerinden yapmak doğru olmayacaktır. Toprak'ın açıklamalarındaki en önemli ayrıntılardan biri, test programının doğrudan hız arayışa odaklanmaması. Yeni bir motorun ilk pist çalışmasında sürücünün öncelikle gaz tepkisini, güç aktarımını, elektronik sistemlerle uyumunu ve viraj çıkışındaki davranışı anlaması gerekiyor. Özellikle V4 mimarisine geçiş, Yamaha açısından yalnızca silindir sayısının değişmesi anlamına gelmiyor. Güç üretiminin karakteri, motor freninin kullanımı, elektronik müdahalelerin çalışma şekli ve arka lastiğe aktarılan yük gibi birçok parametre yeniden ele alınmak zorunda. Toprak'ın olumlu değerlendirmesi bu nedenle dikkat çekici. Çünkü deneyimli bir sürücünün ilk izlenimleri, mühendislerin sonraki geliştirme adımlarını belirlerken doğrudan kullanılabilecek önemli bir referans oluşturabilir. 2027 ile birlikte MotoGP'de daha düşük motor hacmine geçilecek olması, üreticileri mevcut çözümleri yeniden düşünmeye zorluyor. Yamaha'nın V4 tercihinin arkasında da yalnızca yeni kurallara uyum sağlama amacı bulunmuyor. Mevcut sıralı 4 silindirli mimarinin geliştirme sınırlarına yaklaşması, farklı bir güç karakterinin araştırılmasını gerekli kılmış olabilir. V4 düzeni, kompakt yapı ve farklı krank karakteristikleri sayesinde mühendislerin motosikletin dinamiklerini yeniden şekillendirmesine olanak sağlayabilir. Ancak mimari değişiklik tek başına başarı garantisi değildir. Şasi geometrisi, aerodinamik paket, elektronik yönetimi ve lastik kullanımı motorla birlikte uyum içinde çalışmalıdır. Bu nedenle Yamaha'nın gerçek potansiyelini anlamak için yalnızca güç ünitesine değil, bütün motosiklet paketine bakmak gerekiyor. Teknik detay ve analiz devam ederken bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Toprak'ın burada önemli bir avantajı bulunuyor, farklı motosiklet karakterlerini çok hızlı analiz edebilmesi. World Superbike döneminde güçlü frenleme, viraj girişleri ve lastik yönetimi konularında geliştirdiği sürüş tarzı, MotoGP prototipinde de ona farklı referanslar sağlıyor. Yamaha'nın yeni V4 motorunu değerlendirmesi, bu açıdan yalnızca normal bir test sürüşü değil. Çünkü Toprak, motorun sürüş tarzını nasıl etkilediğini doğrudan yorumlayabilecek deneyime sahip. Üstelik mevcut Yamaha ile yarışırken yaşadığı güçlü ve zayıf noktaları da biliyor. Bu iki deneyimin birleşmesi, yeni projenin gelişiminde değerli olabilir. Bir sürücünün motor iyi demesinden çok, hangi davranışın neden olumlu olduğunu mühendislerle doğru şekilde paylaşması belirleyici olacaktır. İlk testten olumlu sonuç çıkması önemli. Ancak bunun Yamaha'nın rakiplerini yakaladığı anlamına geldiğini söylemek için henüz erken. Prototip geliştirme sürecinde ilk geri bildirimlerle yarış performansı arasında büyük mesafe bulunabilir. Motorun dayanıklılığı, farklı pistlerdeki karakteri, yakıt tüketimi, elektronik ayar penceresi ve uzun sürüşlerde lastik üzerindeki etkisi zaman içinde ortaya çıkacak. Ayrıca yeni şasiyle beraber aero ve elektronik paketinin nasıl şekilleneceği de kritik olacak. Bu nedenle Brno'daki çalışma bir sonuçtan çok başlangıç noktası olarak görülmeli. Yamaha'nın gerçek ilerlemesi, sonraki testlerde aynı olumlu karakterin korunup korunamadığı ve mühendislerin Toprak'ın geri bildirimlerini ne kadar hızlı şekilde performansa dönüştürebildiği üzerinden değerlendirilebilir. Toprak'ın yaklaşımında dikkat çeken nokta,
mevcut tabloyu yalnızca bugünün performansıyla değerlendirmemesi. Yeni projenin gelişim sürecine güveniyor ve Yamaha'nın mühendislik kapasitesinin doğru yönde ilerleyebileceğine inanıyor. Bu bakış açısı MotoGP gibi teknik rekabetin son derece yoğun olduğu bir ortamda önemli. Çünkü üreticinin bir sezonda ne kadar hızlı gelişebildiği, başlangıç seviyesinden bazen daha belirleyici olabiliyor. Toprak'ın güveni de burada anlam kazanıyor. Eğer sürücü ile mühendislik ekibi arasında güçlü bir iletişim kurulursa, pistte hissedilen problemler doğrudan teknik çalışmaya dönüştürülebilir. Böyle bir süreç, özellikle tamamen yeni motor mimarisinin geliştirildiği dönemde Yamaha için ciddi avantaj sağlayabilir. Yamaha'nın V4 projesini yalnızca motor değişikliği olarak değerlendirmek eksik olur. Asıl mesele, üreticinin MotoGP'deki teknik yaklaşımını yeniden yapılandırması olabilir. Güç ünitesi değiştiğinde şasinin motorla etkileşimi, ağırlık dağılımı, elektronik strateji ve aerodinamik çalışma da yeniden optimize edilmek zorunda. Bu nedenle 2027 motosikleti, bugünkü Yamaha'nın geliştirilmiş bir versiyonundan çok, farklı bir mühendislik anlayışının ürünü olabilir. Toprak'ın ilk testten aldığı olumlu sinyaller, bu yüzden değerli. Çünkü yeni mimarinin sürücüye doğal ve anlaşılır bir his verip vermediği, geliştirme sürecinin yönünü etkileyebilir. Eğer bu temel doğru kurulursa Yamaha, yalnızca yeni kurallara uyum sağlayan değil, rekabet seviyesini yeniden yükselten bir paket ortaya çıkarabilir. Bu proje Toprak açısından da özel bir anlam taşıyor. Çünkü kariyerinin MotoGP bölümüne geçiş yaptığı dönemde, Yamaha tamamen yeni bir teknik döneme hazırlanıyor. Eğer 850 cc ve 4 projesinin geliştirme aşamalarında aktif rol alırsa, yalnızca motosikleti kullanan bir pilot olmaktan çıkıp, yeni makinenin şekillenmesine katkı sağlayan isimlerden biri haline gelebilir. Bu durum uzun vadede ciddi bir avantaj yaratabilir. Sürücünün istediği karakter ile mühendislerin tasarladığı özellikler aynı noktada buluştuğunda, motosikletin performans penceresi genişleyebilir. Toprak'ın farklı motosikletlerden edindiği deneyim de bu süreçte kullanılabilir. Dolayısıyla 2027 projesi onun Yamaha kariyerinde yalnızca yeni bir sezon değil, teknik açıdan daha büyük bir sorumluluk dönemi anlamına gelebilir. Brno testinden çıkan olumlu hava, Yamaha'nın geleceği açısından umut verici bir işaret. Fakat gerçek cevap henüz verilmiş değil. 850 cc ve 4 motorun farklı pistlerde nasıl davrandığını, yarış mesafesinde lastikleri nasıl kullandığını ve rakip üreticilerin motosikletleriyle arasındaki farkı ancak ilerleyen testlerde görebileceğiz. Toprak'ın güveni ise bu sürecin önemli parçalarından biri. Çünkü başarılı bir MotoGP projesi yalnızca güçlü motora değil, doğru geri bildirim, hızlı geliştirme ve istikrarlı mühendislik çalışmasına ihtiyaç duyuyor. Yamaha bu üç alanı bir araya getirebilirse, bugün başlayan V4 projesi birkaç sezon içinde markanın yeniden üst sıralara dönüşünün temelini oluşturabilir. Şimdilik en önemli soru şu, Yamaha gerçekten yeni bir sayfa mı açıyor?